Merhabalar. Ege Tazeleme Üniversitesi'nden Emine Doğru ben. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi adına bu videoyu çekmekteyim. Bugün Judith Lieberman'ın Masal Terapisi kitabından Okulda Ne Öğrendin isimli masalımızı anlatacağım size. Bakalım beğenecek misiniz? Jess okuldan nefret eden bir öğrenciydi. Bütün bir hafta aynı yerde oturmak, konuşmadan dinlemek ve sonu gelmeyen ödevler canını artık tak etmişti. Ve annesine dedi ki, bu daha ne kadar devam edecek? Annesi de daha çok uzun yıllar var dedi. Öyleyse yeter, artık oraya geri dönmek istemiyorum dedi. Peki bana doğruyu söyle. Ortaokuldayken işe yarar bir şey öğrendin mi sen anne? Elbette bir sürü yararlı konu vardı. Geriye dönüp baktığımda hayatımda gerçekten işe yaramış ve hiç unutamadığım 2 tane ders olduğunu hatırlıyorum. İlki şuydu. 2. sınıftayken bir gün okula girdiğimizde bayan öğretmenimizin ortadaki masaya 3 tane kasenin içine su doldurduğunu ve onun önünde bizi beklediğini gördük. Sonra hepimiz sırayla sol elimizi soğuk su olan kaseye, sağ elimizi de sıcak su olan kaseye daldırdık. Ortada da ılık su vardı. Öğretmenimiz ortadaki kaseye ellerimizi çıkarıp sokmamızı rica etti. Bu su soğuk mu yoksa sıcak mı diye sordu. Hepimiz doğru cevap vermekte çok zorlandık. Çünkü az önce soğuk suya soktuğumuz sol elimizi, sıcak suya soktuğumuz sağ elimizi çıkarıp batırdığımızda bunun tam tersi olduğunu gördük. Bazılarımız hem soğuk hem sıcak dedik. Öğretmenimiz de bize artık yerlerinize oturun. Gördünüz mü? Unutmayın ki tek doğru diye bir şey yoktur. Ellerimiz bile farklı yerden geldiklerinde aynı konuda birbirine tezat düşebilir. Her şey görecelidir. Doğru dediğimiz şey genellikle kim olduğumuza, neler yapmaya alışık olduğumuza ve nereden geldiğimize göre değişir dedi. Ya diğeri 4. sınıfta verilen bir dersti. 4. sınıftaki öğretmenimiz erkek, kır saçlı, biraz ciddi ama muzip bir gülümsemeyle bakan bir beydi. Sınıfa girdiğimizde kocaman boş bir vazoyla bizi bekliyordu. Vazonun içine dikkatle büyük taşlar doldurmaya başladı. Daha sonra bize çocuklar vazo doldu mu diye sordu. Hepimiz evet öğretmenim doldu diye bağırdık. Sonra bir torba çakıl taşları çıkarıp o iri taşların arasına döktü. Ve ondan sonra büyük taşların arasına kayıp bir kez daha vazoyu dolduran taşlara bakıp bize sordu. Şimdi doldu mu diye tekrar sordu. Evet şimdi dolu diye bağırdık. Ama bir torba kum çıkardı ve o kumu tekrar büyük taşların ve küçük taşların olduğu vazonun içine doldurdu. Ve yine dolu olup olmadığını sordu. Büyük bir sessizlik oldu. Sonra küçük bir öğrenci sordu. Biraz su ekleyebilir miyiz öğretmenim? Öğretmen yüzü sevinçle parlayarak vazonun içine tekrar suyu boşalttı. Sonra sordu. Vazoya önce su ve kumu doldursaydım, büyük taşları ve çakıl taşlarını ekleyebilir miydim? Hep bir ağızdan, hayır öğretmenim dedik. Sonra bize gözlüklerinin üzerinden bakarak büyük bir sır verdi. Ses tonu o kadar ciddiydi ki hepimiz bir kelimesini bile kaçırmamak için öne doğru eğilmiştik. Unutmayın, hayat bu vazo gibidir. Önce büyük taşları koymanız gerekir. Sonra çakıl taşlarını ve kumu koymalısınız. Büyük taşlar sizin için her neyse, aile,
öğrenmek, enstrüman çalmak, doğada vakit geçirmek ve sağlığımız. Önce onları koyun. Sonra daha az önemli olanları ekleyin. Bundan sonra hayatın geri kalan boşlukları gündelik kum ve sularla dolduracağınızdan emin olabilirsiniz. Öncelikleri belirlemezseniz onlar için asla yer bulamazsınız. Evet, masalımız bu kadar. Umuyorum beğenmişsinizdir. Hepinize mucizelerle dolu, çok güzel, harika bir yaşam diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.